Sovyetler Birliği imali. 30-40 yıldır açılmamıştır bunun kapağı. Şunun ne işe yaradığını tam bilmiyorum ama örümcek ağını gördüm, varmış gerçekten. Zikzak ayarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şu mekanizmaya çağınızın ucu sivriliğini koruyor. Mekiğimiz Kore malı. Çalışmıyor. Burada ipi yakalayacak. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir dikiş makinesini inceleyeceğiz. Bu sizlerden gelen, zannederim Trabzon'dan gelmişti. Çayka marka 132M modeliymiş. Sovyetler Birliği imali. Zannedersem 80'li yıllarda 1980'de üretilmişti. Nereden baksanız 40 yıl olmuş. Şimdi bu makinenin çalışıp çalışmadığına bakacağım öncelikle. Biraz inceleyeceğim. Daha sonra temizlik yapacağım. Çalışmıyorsa da arızalarını bulmaya imkanımız olursa gidermeye çalışacağız. Öncelikle düğmelerine bakalım. Adım ayarımız çalışıyor gibi. Zannedersem çalışıyor. Zikzaklı bir makineymiş. Yani zorlasa da çalışacak gibi. Tansiyonumuz çalışmıyor gibi geldi ama bakacağım. Evet, mekanizması sağlam gibi. Hemen bir deneme yapalım. 1 milime getirmeye çalışsam bakalım ne olacak. Biraz arttırayım. 4'te deneyelim. Zikzak da deneme yapalım. Maksimumdan bakalım. Bir bakalım neler olmuş. Makinenin mekanizması sağlam gibi. Şöyle yakından incelersek. Burası küçük adım ayarında yapmıştık. Gitgide genişletmiştik. Burada da 4 milime çıkmıştık. Daha sonra zikzaka geçmiştik. Burası yine 4 milim ayarındaydı. Daha sonra bunu da daralttık. Evet, şimdi makineyi inceleyebiliriz. Masura sarma yeri sağlam gibi ama bu da koruma kılıfı varmış. Çok güzel. Bunu da deneyebiliriz. Diğer yönlerine bakalım. Evet, buraya sonradan elektrik motoru koymuşlar. Kayışı yok bunun. Şurada ben dersem elektrik lambası da var. İçinde ampul var mı onu da bilmiyorum. Altına doğru bakalım. Evet, altı da beklediğim gibi tamamen metalden, dökümden yapmışlar. O yıllardaki makinenin kaliteliği tabi. O yıllarda her şey kaliteliydi. Hatta dişlileri bile metal. Evet, çağın uzu da sorunsuz bir şekilde dönüyor. Sadece bir ince ayar gerekebilir mi ona bakacağım. Şunun ne işe yaradığını tam bilmiyorum ama bununla da biraz oynayabiliriz. Evet, şimdi kapağını açalım. Yakından inceleyelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. 30-40 yıldır açılmamıştır bunun kapağı. Örümcek ağı da çıkabilir karşımıza. Evet, bakın burada da bir elektrik girişi var ama ampul içinmiş ve ampul de varmış bu arada. Güzel, gayet temiz. Evet arkadaşlar, makine çok temiz ve bir o kadar da basit. Gerçekten. Her aksamı metal diyeceğim ama şurada plastik dişlimiz var. Zannedersem zikzak ayarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar bozulacak bir parça dikkatim çekmedi. Hatta bu plastik dişli de gayet sağlam. 40 yıldır bir hasar almamış bir parça. Şöyle zikzak yaptığımızda iğnemiz sağa ve sola hareket ediyor. Güzel. Güzel bir makine. Hoşuma gitti. Bu açıdan da bakalım. Biraz pas olsa da mekanizmada sıkıntı yok. Evet, kapağına baktığımızda örümcek ağını gördüm, varmış gerçekten. Masura sarma contası da gayet sağlam geldi. Hiç yıpranmamış gibi duruyor. Çok temiz. Arkadaşlar şu mekanizmaya gerçekten hayranım. Çağnoz dişlilerinin metal olması. Yani plastik olduğunda ne sorunlarla karşılaşıyoruz düşünün. Zaten tek sorun genellikle bu oluyor. Bu dişlilerin plastik olması ana sorun. Muhtemelen bu makine hala çalışacak. 40 yıl geçmesine rağmen mükemmel bir vaziyette. İlk gördüğümde bunun ne olduğunu anlamamıştım. Biraz bakınca dişli yüksekliğini ayarladığını gördüm. Kumaş dişlisini yüksekliğini ayarlıyor. Hatta direkt iptal edebiliyoruz. Böylelikle nakış işi yapılabilir. Evet arkadaşlar, şimdi biraz temizleme yapacağım. Daha sonra yağlama yapacağım. Singer'in orijinal yağını kullanacağım.
Motor kayışı yoktu. Motor kayışlarından farklı ebatlar da var. Bunları deneyeceğim. Muhtemelen herhangi biri uyacaktır. Daha sonra çanoz ayarı için yeni mekik ve masura takacağım. Mekiğimiz Kore malı olacak. Biraz kaliteli olsun. Tova'yı seçtim. Contaya ihtiyaç kalmadı. Contası sağlammış diye düşündüm. Önce bir temizlik yapalım. Daha sonra eksikliklerini giderelim. Evet arkadaşlar, en önemli kısmı çanozu. Bunun ne vaziyette olduğunu görmedim. Nasıl? Böyle açılıyor. Evet, şöyle bakalım. Evet, çanozun ucu sivriliğini koruyor. Pek bir hasar görmemiş. Evet, iğnesini de değiştireceğim. Muhtemelen değil, kesinlikle iğnesi çalışmaz vaziyettedir. Evet arkadaşlar, şimdi çanoz ayarına bakacağım. Onda da sıkıntı yoksa artık elektriksel aksamına bakacağız. Çanoz ayarına baktığımızda diğer videolarıma bakanlar bilirler. Çanoz ayarında iğne en alt pozisyondan yukarıya doğru çıkarken, şu an en alt pozisyonda, yukarıya doğru çıkmaya başlarken çanoz kancasının ipi yakalaması lazım. Şurada görüyoruz. Çanoz kancasının ucu. İğne kalkarken burada ipi yakalayacak. Şu an çanoz ayarı doğru gibi. Tabii bunu iple de deneyeceğim. Şimdi bir dikiş denemesi yapacağım. Tabii henüz motorunu yapmadığımız için pedalı da yok. Elle çevirerek deneyeceğim olanı. En azından çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Dikişinde bir problem görmedim. Şimdi yapacaklarımız, motoruna bakacağım. Bende bir tane makine vardı. Onun pedal takımını motoruna entegre edeceğim veya onunla değiştireceğim. Sonra bir tansiyon ayarına bakacağım. Tansiyonum çalışmıyor. Onu bir kontrol edeceğim. Hadi bakalım.